Aylarca süren öyle bir plan yaptılar ki bir gecede 70 milyon doları alıp ortadan kayboldular. Dünyanın en zekice planlanmış soygunu. Ne güvenlikler fark etti onları ne de polisler. Peki ama bu insanlar kim? Bu kadar kusursuz bir planı nasıl gerçekleştirdiler? Hazırsanız şimdi tarihin en kusursuz soygununa başlıyoruz. 2005 yılında Brezilya'nın farklı bölgelerinden gelen 36 kişilik bir ekip büyük bir soygun planı için bir araya geldi. Bu ekip rastgele insanlardan oluşmuyordu. İçlerinde eski mahkumlar, yeraltı kazı ustaları, elektrik teknisyenleri, mühendisler ve suç bağlantıları olan isimler vardı. Her birinin rolü belliydi. Kimisi kazı işinde çalıştı, kimisi kaçış planını organize etti. Bazıları finansal destek sağladı. Planın lideri Alves dos Santos, lakabı Alman. Soğukkanlı, sabırlı ve organizasyon becerisi yüksek bir adamdı. Tüm süreci adım adım o yönetti. Kazı işlerinin başında ise Teixeira da Silva vardı. O daha önce hapishaneden kaçmak için tünel kazan biri olarak biliniyordu. Bunlara ek olarak ekipte banka yapısını analiz eden mühendisler, elektrik hattı çeken ustalar ve sahte belgelerle firma kuran bağlantılar da yer aldı. Ekip sabit değildi. Çekirdek kadro yaklaşık 12 kişiydi. Diğerleri sadece belirli işlerde geçici olarak kullanıldı. Bu sayede hem iz bırakmadılar hem de planın tamamen öğrenilmesini engellediler. Bu operasyon için tek şartları vardı. Kimse hata yapmayacak, kimse konuşmayacaktı. Bu ekibin hedefi sıradan bir banka şubesi değildi. Fortaleza'daki bu bina Brezilya Merkez Bankası'nın bölgesel nakit dağıtım deposuydu. Yani bankalara gönderilmek üzere yüklü miktarda nakit burada toplanıyordu. Bu da demek oluyor ki içeride sadece kasada değil her odada banknot dolu çuvallar vardı. Sadece bir haftalık nakit bile milyonlarca dolara denk geliyordu. Ancak bu binayı cazip yapan şey sadece para değildi. Güvenlik zayıftı. Binada silahlı güvenlik görevlisi yoktu. Alarm sistemleri yalnızca duvarlar ve giriş kapılarına bağlıydı. Zemin altından gelen herhangi bir tehdit için hiçbir sensör ya da sistem bulunmuyordu. Ve en önemli detay, binanın arkasında boş bir arsa vardı. Sahipsiz, denetimsiz ve yıllardır dokunulmamış bir alan. Bu arazi bankaya tam 78 metre uzaklıktaydı ve yüzeyden bakıldığında hiçbir şey ifade etmiyordu. Ama yerin altından bakıldığında kasanın tam karşısına çıkıyordu. Hedef belirlendikten sonra ekip planı uygulamak için aylarca hazırlık yaptı. İlk adım resmi görünümlü bir yapı kurmaktı. Bankanın arkasındaki boş arsada bir dükkan kiraladılar ve burada sahte bir firma kurdular. Firmanın adı Grama Sinteca. Sözde yapay çim ve peyzaj hizmetleri sunuyorlardı. Böylece hem arsa üzerinde yasal olarak bulunabiliyorlar hem de gelen giden malzemeleri, makineleri, işçileri açıklayabiliyorlardı. Plan dahilinde tüm detaylar düşünülmüştü. Binanın krokileri çıkarıldı. Zemin tipi analiz edildi. Tünelin ne kadar sürede hangi açıyla kazılması gerektiği hesaplandı. Elektrik bağlantısı için ekipman hazırlandı. Kazı sırasında oluşacak toprak nasıl gizlenecek? Bunun bile planı yapıldı. Bu süreç boyunca çevrede yaşayan hiç kimse hiçbir şeyden şüphelenmedi. Çünkü dışarıdan bakıldığında her şey normaldi. Dükkan sabah açılıyor, malzeme indiriliyor, insanlar girip çıkıyordu. Grama Sinteca adıyla kurulan sahte firmanın arka odasından aşağıya doğru kazılmaya başlandı. Hedef tam 78 metre ilerideki banka kasasının altına ulaşmaktı. Bu sıradan bir kazı değildi. Ekip bu işi profesyonel bir maden tüneli gibi yürütüyordu. Tünel toplam 78 metre uzunluktaydı. Derinlik 4 metreye kadar iniyordu. Tünelin içi aydınlatma sistemiyle döşenmişti. İçeride havalandırma hattı kurulmuştu. Tavan çökmesin diye metal desteklerle güçlendirilmişti. Kazı her gün sadece geceleri yapılıyordu. Gündüzleri herkes sessizdi. Dükkan kapalıydı ya da müşteri yok bahanesiyle içeride kalıyorlardı. 3 ay boyunca bu işlem devam etti. En büyük zorluk çıkan toprağın taşınmasıydı. Kazılan toprak her gün torbalara dolduruluyor, dükkanın önüne gelen kamyonetlerle peyzaj atığı gibi gösterilerek uzaklaştırılıyordu. Bu süreçte hiçbir komşu, hiçbir polis ya da görevli herhangi bir şeyden şüphelenmemişti. Çünkü dışarıdan bakıldığında her şey hala normaldi. Ancak yerin altında sessizce tarihin en büyük soygunlarından biri ilerliyordu. Aylarca yapılan hazırlık tamamlanmıştı. Tünelin ucu artık bankanın zeminine sadece birkaç santim mesafedeydi. Ekip son kontrolleri yaptı.
attı. Tüm aletler hazırdı. Işık sistemi çalışıyordu. Çıkış planı ise netti. Ve gece saatlerinde harekete geçtiler. Yerin altından banka kasasının tam altına ulaştılar. Zemini dikkatlice deldiler. Bir ses çıkmaması için matkap ucunu özel olarak izole etmişlerdi. İçeri girdiklerinde hiçbir alarm çalışmadı. Çünkü alarm sistemi sadece duvar ve kapılara bağlıydı. Yer altını algılamıyordu. Kasanın içinde para dolu çuvallar vardı. Soyguncular sadece kasayı değil 136 güvenli muhafaza kutusunu da açtılar. Bu kutuların içinde nakit paranın dışında mücevherler, altınlar, tahviller ve belgeler vardı. Soygun sabaha kadar sürdü. Yaklaşık 10 saat boyunca yerin altında hiç kimseye fark ettirmeden çalıştılar. Toplamda 3,5 ton nakit para çıkarıldı. O günkü değeriyle yaklaşık 70 milyon Amerikan doları. Bu paraları yine aynı tünelden geldikleri şekilde sessizce taşıyıp dışarı çıkardılar. Ne polis geldi, ne bir alarm çaldı, ne de banka çalışanları bir şey fark etti. Ertesi sabah her şey normaldi. Soyguncular çoktan uzaklaşmıştı. Soygunun fark edilmesi tam 2 gün sürdü. Banka çalışanları pazartesi sabahı işe geldiklerinde kasadaki paranın yerinde olmadığını gördü. Polis çağrıldı. İlk incelemelerde hiçbir dış iz yoktu. Kapılar sağlamdı. Camlar kırılmamıştı. Alarmlar çalışmamıştı. Ama kasanın altında beton zeminde yerin derinliklerine inen bir delik vardı. Polis kasanın altındaki tüneli incelediğinde olayın büyüklüğü ortaya çıktı. Bu rastgele yapılmış bir girişim değil, aylar süren profesyonel bir mühendislik çalışmasıydı. Tünelin ucu bankanın 78 metre ilerisindeki çim firmasında bitiyordu. Polis tünelin çıktığı çim firmasına ulaştığında içerisi tamamen boşaltılmıştı. Ekipmanlar, belgeler, hatta mobilyalar bile bırakılmamıştı. Ancak geriye kalan bazı küçük izler vardı. Firma adına kayıtlı belgelerde sahte kimlikler kullanılmıştı. Şirketin hiçbir resmi faturası yoktu. Elektrik, su gibi abonelikler bile eksik bilgilerle açılmıştı. Komşular içeride çalışan kişileri tarif edemeyecek kadar az görmüşlerdi. Genellikle gece çalışıyorlardı ve gündüzleri kepenkleri yarı kapalı tutuyorlardı. Brezilya polisi Interpol ile birlikte kapsamlı bir soruşturma başlattı. Çevredeki kamera kayıtları, araç plakaları ve para transferleri izlenmeye başlandı. İlk tutuklamalar birkaç hafta içinde geldi. Ancak birçok kilit isim aylarca hatta yıllarca yakalanamadı. Kimileri Brezilya dışına kaçtı, kimileri parayı aldıktan sonra ortadan kayboldu. Ve polis için en büyük sorun şuydu: çalınan 70 milyon doların büyük bir kısmı hala bulunamamıştı. Soyguncuların çaldığı para yaklaşık 70 milyon Amerikan dolarıydı. Bu para çuvallarla tünelden çıkarıldı ve farklı araçlarla olay yerinden uzaklaştırıldı. Ancak ilginç olan şu: bu paranın neredeyse yarısı hala kayıp. Polisin yaptığı operasyonlarda bazı paralar ele geçirildi. Ev baskınlarında, arabaların gizli bölmelerinde, hatta su depolarının içinde banknotlar bulundu. Ama geri kalan paranın büyük bir kısmı hiçbir zaman ortaya çıkmadı. Araştırmalara göre çalınan paranın önemli bir bölümü ülke dışına çıkarıldı ya da büyük çeteler arasında paylaşıldı. Bazı kaynaklar Brezilya dışındaki kara para ağlarına aktarıldığını, bazıları ise soygun sonrası çıkan iç hesaplaşmalarda bu paranın yok edildiğini söylüyor. Hatta olaydan birkaç ay sonra ekipteki kilit isimlerinden biri olan Luis Fernando Ribeiro elindeki parayla birlikte kaçırıldı ve öldürüldü. Bu olay çete içindeki parayı paylaşma konusunda ciddi bir kriz çıktığını gösterdi. Bugün hala yetkililer tarafından doğrulanmış iddialara göre çaldıkları paranın en az 30 milyon dolarlık kısmı asla bulunamadı. Bu da soygunun sadece fiziksel değil, finansal açıdan da hala çözülememiş bir olay olarak kalmasına neden oldu. Banco Central soygunu sadece çalınan para miktarıyla değil, planın zekası ve uygulanış biçimiyle dünya tarihine geçti. Ne bir kurşun sıkıldı, ne bir alarm çalıştı, ne de bir insan hayatı riske atıldı. Aylar süren bu plan, mükemmel zamanlama ve yerin altında yapılan sessiz bir operasyonla dünyanın en büyük nakit soygunlarından biri olarak tarihe geçti. Bu olaydan geriye kalan şey sadece bir suç dosyası değil, aynı zamanda suç tarihinde hala çözülemeyen ve belki de asla çözülemeyecek bir soru işareti. O yüzden bu soygun kayıp gerçekler arasında kalmaya devam edecek.